Dünyanın %22'si ve 33 milyon kilometre karelik toprak alanıyla tarihin bitişik sınırlarına sahip olmuş en büyük imparatorluğunun kurucusu. Yıllarca büyük katil, mükemmel savaşçı, tahtların ve taçların hakimi veya kendi deyimiyle Tanrı'nın cezası olarak tanıdığımız Cengiz Han. Belki de söylendiği gibi sadece katil veya büyük bir cani değildir. Belki yaptığı bu hareketlerin arkasında büyük bir askeri deha ve güçlü bir zeka yatıyordur. Neden böyle bir şey söylüyorum ve Cengiz Han yıllarca neden bu sıfatlarla tanınmış? Gelin hep beraber bildiklerimizi bir kenara bırakıp farklı bir pencereden bakarak en baştan inceleyelim. Rivayetlere göre Cengiz Han'ın babası Yesugey Bahadır bir gün Onon Nehri kıyılarında avlanırken gelinleri taşıyan bir at arabasına rastladı. Yesugey, arabada oturan kıza ilk görüşte aşık olmuş ve içinden onunla evlenirsem doğurduğu oğlan bir kahraman olacak ve dünyayı yönetecek demişti. Hemen at arabasını durdurup Höelin adındaki yeni evli gelini yakaladı. Höelin'in başka seçme şansı olmadığı için Yesugey'i yeni kocası olarak kabullendi. Evlendikten bir süre sonra Cengiz Han'a hamile olan Höelin'in doğumu sırasında içinde bulunduğu çadırın kapısına bir yay ve ok asılarak şeytanın girmesinin engellendiği ve bebek hakkında kehanette bulunsun diye bir şamanın ebe olarak görev yaptığı ileri sürülmektedir. Efsaneye göre Cengiz Han sağ avucunun içinde gücün ve çok kan dökeceğinin simgesi olarak nitelendirilecek aşık kemiği şeklindeki bir kan pıhtısı ile doğdu. Babası ona katı, sağlam, sert, dayanıklı ve demir anlamına gelen Temuçin adını verdi. Temuçin 9 yaşındayken babasını kaybedince annesine ve üvey kardeşlerine bakmak zorunda kaldı. Ve ömrü boyunca 40 milyon kişiyi öldürüp dünyanın iklimini bile değiştirecek olan Temuçin'in ilk canını aldığı kişi ise yemeğini paylaşmak istemeyen üvey kardeşiydi. Temuçin artık kardeşlerinden daha çok yakın arkadaşı olan Camuka'ya güveniyordu ve onunla kan kardeşliği kurmuştu. Temuçin'in çok önemli bir özelliği vardı. Düşmanlarına ve kendisine ihanet edenlere karşı acımasız ve sert bir tavır sergilerken kendisine yardım eden ve sadık olan insanları hiçbir zaman unutmuyordu ve onları ödüllendiriyordu. Hainlerden nefret ederdi. Kötü duruma düşen efendilerine ihanet ederek kendisine yaranacaklarını sananları derhal idam ettirirdi. Hatta ihanet edenler için bütün nesilleriyle yok edin emrini vererek onları da infaz ettirirdi. Temuçin ona yardım edenlere her zaman güvense de gücünün artmasıyla beraber en büyük ihaneti kardeşlerinden daha çok sevdiği ve güvendiği çocukluk arkadaşı, kan kardeşi Camuka yaptı. Camuka Temuçin'in bütün düşmanlarıyla ittifak kurarak hepsinin lideri haline geldi ve Temuçin'in üzerine sefere çıktı. Savaş esnasında Camuka'nın izlediği stratejiyle Temuçin tuzağa düşmüştü ve ok yağmuru altında atılan bir ok Temuçin'i ıskalayarak atının boynuna saplanıp atın ölümüne neden oldu. Temuçin atını değiştirdikten sonra bu sefer başka bir ok kendi boynuna isabet etti. Bu sırada pek çok adamı ve kardeşi karşı tarafa esir düştü. Camuka adamları kaynayan kazanların içine attırarak feci şekilde öldürttü. Temuçin'in kardeşinin de başını kılıcıyla kesip atının kuyruğuna bağladı. Ele geçirdiği okçuların parmaklarını kestirip izcilerin gözlerine mil çektirdi. Böyle yaparak psikolojik olarak onları korkutmak istemişti. Temuçin eski sağlığına tekrar kavuştuğunda intikam almak için iyice hırslandı. Ayrıca Temuçin'in vurulduğu halde ölmemesi onun askerleri arasında itibarını daha da arttırdı ve ona önemli bir manevi güç kazandırdı. Sonrasında yeniden saldırıp savaşı kazandılar. Temuçin, savaştan sonra kendisine ok atan askerleri ararken askerlerden biri çıkıp oku atanın kendisi olduğunu söyledi. Temuçin kendisini neredeyse öldürecek olan bu düşman savaşçıyı idam edebilirdi. Ama genç adamın dürüstlüğü karşısında Temuçin hayran kaldı. Genç asker Temuçin'e şunları söyledi. Eğer beni öldürürsen toprak parçasında çürüyüp giderim. Fakat merhamet gösterirsen senin için dağları, okyanusları aşarım. Bu sözün üzerine Temuçin, bu adam benim dostumdur diyerek yaptığı hareketin anısına ona okçu anlamına gelen Cebe ismini verdi. Düşmanını ortadan kaldıran Temuçin'in diğer küçük kabileleri de tek çatı altında birleştirmesiyle Temuçin artık Orta Asya bozkırlarındaki tek güç haline gelmişti. 1206 yılında tüm göçebe kabileleri birleştiren Temuçin tek bir ulus yarattı ve bu ulusa Moğol ulusu adını verdi. Artık Temuçin Moğolların mutlak efendisiydi.
1206 kurultayının en önemli kararı Temuçin'in aldığı Han unvanına ilaveten Cengiz unvanını da almasıydı. Temuçin bu tarihten sonra kendisine Cengiz Han diye hitap edilmesini istedi. Bundan sonra dünyada sadece Cengiz Han soyundan gelenler Han unvanını kullandılar. Cengiz Han kurultayda seçilirken daha çok kişinin oyunu toplamak için Şaman Kökçü ile ittifak kurdu. Şaman Kökçü de onun lehinde bir kehanette bulunarak Ulu Gök Tengri'nin Cengiz Han'a kainatın hanlığını verdiğini ilan etti. Ve böylece kehaneti duyan birçok boy yöneticisinin oyunu da etkilemiş oldu. İşte bu ilahi tasdik Cengiz Han'ın otoritesinin temelini sağladı ve iktidarını sağlam temeller üzerine kurmasına yardımcı oldu. Burada Cengiz Han'ın güçlü bir iktidar kurmak ve sağlam bir temele oturtmak için o zaman şamanizm ve gök tanrı dininin karışımına sahip olan halkın dini inançlarını kullanarak zekice bir hamle yaptığını görüyoruz. Yani Cengiz Han Moğol halkını yumuşak karnından vurmuştu. Cengiz Han'ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde kurduğu casusluk ağı da önemli bir yer tutar. Cengiz Han casusları sayesinde düşmanlarının askeri ve politik gelişmelerini çok hızlı bir şekilde öğreniyordu. Casuslar bilgi toplamanın yanında söylentiler yaymakla da ünlüydüler. 1212 yılında Cengiz Han'ın casusları söylentiler yayarak Çin İmparatoruna karşı isyanlar çıkmasına ve ülkede bir iç savaş oluşmasına sebep oldular. Bu sırada ülke politik kargaşalarla sarsılırken Cengiz Han casus teşkilatı sayesinde fethedeceği ülkenin muhalif adamlarını kendi hizmetine almaya uğraştı. Çin ordusunda bulunan Ongut, Kongrat ve Tatar kabileleri de saf değiştirerek Moğol saflarına katıldılar. Çin Seddi'nin neredeyse bütün kapıları ihanet edenler tarafından açılmış oldu ve Moğol ordusu çok hızlı bir şekilde elini kolunu sallayarak Çin Seddi'ni aştı. Ok, yay ve atla birlikte Moğolların en önemli silahlarından biri de kurdukları haberleşme ağıydı. Cengiz Han kurduğu bu ağ sayesinde bir mesajı o zaman için imkansız gibi görünen bir sürede bir haftada Çin'den Mısır'a taşımayı başarıyordu. Böylece Cengiz Han dünyanın ilk ulusal posta sistemini kurdu ve iletişim konusunda rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağladı. Bu sistem şu şekilde işliyordu. Öncelikle Moğollar 50 kilometrede bir at çiftliği kurdular. Herhangi bir devlet görevlisi bu noktalarda atını değiştirerek güçlü ve dinlenmiş atlarla kimi zaman günde 320 kilometre yol kat edebiliyordu. Sistemin tek faydası mal ve bilgiyi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızla imparatorluk içine dolaştırması değildi. Aynı zamanda Cengiz Han'ın ülke içindeki olaylara karşı gözü ve kulakları oluyordu. Ancak haberciler yolculukları sırasında farklı bölgelerde bulunan bakterileri doğrudan batıya taşıyorlardı. Farklı hava koşullarında evrimleşen bakteriler farklı hastalıkları tetikleyerek batıdaki insanların veba hastalığına tutulmasına neden oldu. Böylece Cengiz Han hiç gitmediği Avrupa nüfusunun %65'inin veba sebebiyle ölmesine neden oldu. Cengiz Han'ın bu kadar yenilikçi olmasındaki en büyük etken bilime, okuma yazmaya ve mühendisliğe önem vermesidir. Eğitimli kişilere ve her dinden din adamlarına saygı duyardı ve aralarında bir ayrım yapılmasını yasaklamıştı. Cengiz Han yönetimde kaldığı süre içerisinde bu duruma hep dikkat etti ve yönetimde farklı dinlere mensup insanları önemli görevlere getirmekten kaçınmadı. Ona göre farklı grupları bir arada tutmanın ve itaatlerini sağlamanın en iyi metodu buydu. Ayrıca kuşatmalardan önce birliğinde bulunan mühendis askerlerle toplantılar yaparak kuşatmaları en ince ayrıntısına kadar planlardı. Cengiz Han'ın kısa sürede bu kadar büyük bir imparatorluk kurması zaten askeri bir deha olduğunun kanıtıdır. Kurulan bu imparatorluk 33 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle tarihin en büyük imparatorluğu olan Moğol İmparatorluğu'ydu. 33 milyon kilometre karenin ne kadar bir alanı ifade ettiğini anlamak için şöyle bir oranlama yapalım. Günümüzde Rusya'nın yüz ölçümü 17 milyon kilometre karedir. Yani neredeyse Rusya'nın 2 katı kadar büyüklükte bir imparatorluktan bahsediyoruz. Kaldı ki Rusya çeşitli doğal sebeplerden dolayı bu yüz ölçümünü tamamen değil çok küçük bir kesimini aktif olarak kullanır. Fakat Cengiz Han'ın hüküm sürdüğü 33 milyon kilometre karelik topraklarda yaklaşık 200 milyon insan yaşıyordu. 1200'lü yıllarda dünya nüfusu tahmin olarak 380 milyondu. Bu da Cengiz Han'ın o yıllarda dünya nüfusunun yarısını ve 33 milyon kilometre karelik alana yayılan tarihin en büyük imparatorluğunu yönettiği anlamına geliyordu. Peki Cengiz Han bu devasa imparatorluğu nasıl kontrol altında tutuyordu?
Az önce söylediğimiz gibi Cengiz Han'ın çok gelişmiş bir casusluk teşkilatı vardı ve bu sayede gerek diğer devletler gerekse imparatorluk içindeki bilgileri kısa sürede tek elde toplayabiliyordu. Aynı şekilde bir bilgiyi tek elden çok hızlı bir şekilde bu devasa imparatorluğun her yerine iletebiliyordu. Bu da Cengiz Han'ın gerek askeri açıdan gerekse yönetim açısından ne kadar bilgili ve başarılı olduğu anlamına geliyor. Aksi bir durum olsaydı ve Cengiz Han bilgileri bu kadar kolay toplamayı ve dağıtmayı yapamamış olsaydı, belki de bugün tarihin en büyük imparatorluğunun Moğol İmparatorluğu olduğundan bahsetmiyor olacaktık. At sırtında dünya fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir. Kendi sözünde de anlattığı gibi Cengiz Han, savaşıp ele geçirmenin yanında yönetmenin de ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordu. Bu nedenle yönetimi en iyi şekilde yapmasının yolunun bilgi alışverişini ne kadar hızlı yaptığıyla doğru orantılı olduğunu çok iyi biliyordu. İşte bu sebepten dolayı imparatorluğunun yönetimini sağlamlaştırmak ve diğer devletlerden gelecek bilgilere kısa sürede ulaşmak için posta sistemini kurdu. Günümüzde bilgiye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu ve başarılı bir yönetim için ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bakınca Cengiz Han, çağının çok ötesinde bir silahı, yani bilgiyi kullanarak bu devasa imparatorluğu yönetmeyi başardı. Cengiz Han'ın bu yaptıklarına bakınca bilgiye ne kadar önem verdiği ve bu konuda ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Cengiz Han'ın bilgiye ne kadar önem verdiğini daha iyi anlamak için yaptığı başka bir harekete bakalım. Cengiz Han, esir aldığı bir Uygurlu sayesinde Uygurların mühür ve yazı kullandığını görünce Uygurlu esiri emirleri yazması için görevlendirdi. Bunun ötesinde aslında Cengiz Han yazının ne kadar önemli olduğunu görmüştü ve sahip olduğu bilgileri yazıyla birleştirdiğinde ortaya çıkacak gücün de farkındaydı. Uygurların kendilerine ait alfabesini gören Cengiz Han, yüzyıllardan beri gelişen bu yazıyı benimsedi ve Uygurlu esirden bu yazıyı Moğolca için uyarlamasını ve Moğol İmparatorluğu'na öğretmesini istedi. Bu olaydan sonra Cengiz Han, günümüzde Cengiz Han yasaları diye bildiğimiz kanunları metinleştirdi ve Cengiz Han öldükten sonra bile Japon denizinden Polonya içlerine ve Macar ovalarına kadar Çin, İran, Rusya dahil birçok ülke Cengiz Han yasaları adı verilen bu kurallara göre yönetildi. Cengiz Han ülkesini ömrü boyunca at üzerinde yönetti ve hiçbir zaman dinlenmeden hayatı savaşlarda geçti. Hatta son seferine kadar savaşmaktan korkmayan, geri çekilmeyi düşünmeyen bir mentale sahipti. Cengiz Han bir gün av esnasında attan düştü. Karın bölgesinde çok ciddi ağrıları vardı ve ateşi çok yüksekti. Kurul toplandı ve seferin ertelenmesi önerildi. Tam toplanıp gidilecekken Cengiz Han, eğer geri çekilirsek Tangutlar korktuğumuzu düşünür diye karşılık verdi. Meseleyi diplomasi yoluyla çözmek için Tangut kralına elçi gönderildi. Tangut kralı, Moğollar savaşmak istiyorsa gelsin boy ölçüşelim. Altın, gümüş ve ipek istiyorlarsa almak için ilerlesinler diye cevap gönderdi. Yüksek ateşten bitkin bir vaziyette olan Cengiz Han, ölmem gerekse bile artık geri çekilemeyiz dedi ve Moğollar saldırıya geçti. Cengiz Han, ölümümü kimsenin öğrenmesine izin vermeyin. Hiçbir zaman ağlamayın ve yas tutmayın. Böylece düşmanlarımızın hiçbir şeyden haberi olmaz demiş ve sonrasında ölmüştü. Diğer taraftan Moğol ordusu bölgeyi öyle kötü yıkıp yağmaladı ki Tangut kralı barış istemek zorunda kaldı. Ama Moğollar ona acımamış ve kralı öldürmüş, bütün şehri yağmalamış, hükümdar mezarlarını açmış ve halkı tamamen ortadan kaldırmışlardı. Bu yüzdendir ki kaynaklarda bundan sonra Tangutlar hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmaz. Cengiz Han'ın yaptığı davranışa baktığımız zaman ölüm döşeğinde bile kendisinden önce ulusunu düşündüğünü görüyoruz. Öyle ki bu uğurda kocaman bir ulusu tarihin sayfalarından silmiştir. Cengiz Han'la ilgili başka bir noktaysa pek çok kadınla birlikte olmasıdır. Cengiz Han ömrü boyunca süren seferlerinde pek çok kadınla birlikte oldu. Öyle ki 2003 yılı Mart ayında Amerika'da bir dergide yayınlanan makaleye göre 23 genetik bilimciden oluşan bir grup bilim insanı Avrasya'da 2000 kadar erkekten alınan DNA örneklerini incelediler ve günümüzde 16 milyon erkeğin ortak atasının Cengiz Han'ın soyundan geldiği kanısına vardılar. Cengiz Han pek çok kadınla birlikte olsa da
onun tek bir imparatoriçesi vardı, Börte. Ve Börte için dudaklarından şu sözler dökülmüştür. Ben Hanlar Hanı Cengiz Han, hepinizin hanıyım ve eşini göstererek bu da benim hanım demiştir. Ve böylece günümüzde kadınlara karşı kullanılan hanım kelimesinin temelini atmıştır. Cengiz Han'ın cesediyle ilgili birçok söylenti vardır. Ama gerçekte cesedine ne olduğu, nerede bulunduğu konusu günümüzde bile hala sırrını korumaktadır. Birçok kaynakta geçen bilgilere göre cenaze konvoyunda görev alan herkesin öldürüldüğünü ve mezarının gizli tutulması için birçok atın mezarın üzerinde gezdirilerek mezarın belirginliğinin yok edildiği kaydedilmiştir. Çünkü bir Orta Asya inancına göre Cengiz Han'ın mezarının bulunduğu gün dünyanın sonu gelecekti.